çocuklar, bu videoda sizlerle Pino su poligonu projesi yapacağız. Kendi poligonumuzu tasarlayıp Pino ile kodlarını yazarak eğlenceli vakit geçireceğiz. Hangi malzemeleri kullanacağız? Şimdi ona bakalım. Öncelikle tabii ki Pino kontrol kartımız, su seviye sensörümüz, bir adet buzzer'ımız, 2 adet bağlantı kablomuz, bilgisayarla Pino arasındaki bağlantıyı kurmak için USB kablomuz, bilgisayardan bağımsız olarak projemizi çalıştırabilmek için 9 volt pilimiz ve pil şapkamız mevcut. Şimdi hemen bağlantıların detayına bakalım. Su seviye sensör kartımızın üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde kırmızı renkli kapılardan dilediğimiz bir tanesine bağlantı yapabiliriz. Şöyle bağlantı kablosunun bir ucunu sensörümüze, diğer ucunu ise Pino kontrol kartına takıyoruz. Şöyle 7 numaralı değil 8 numaralı kapıya taktım. Siz dilediğiniz bir tanesine takabilirsiniz. Şimdi buzzer'ın bağlantısına bakalım. Buzzer modülümüzün modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket var. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renge sahip kapılardan herhangi birine bağlantı yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim buzzer'ım için uygun. Bağlantı kablomu aldım ve 1 numaralı kapıya bağlantımı gerçekleştirdim. Şimdi hemen USB kablom olarak Pino kontrol kartımla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayacağım. Hemen bir ucunu bilgisayara, şu diğer küçük ucunu ise Pino kontrol karta bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açıyorum ve program üzerinde bazı ayarlamalar yapıyorum. Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Bunun için ilk iş olarak uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyorum. Şöyle küçük bir pencere açılıyor. Arama bölümüne tıklayıp Pino yazıyorum ve karşıma çıkan Pino uzantısına indir diyorum. Hemen indiriyor zaten. Çarpıya basarak çıkış yapabiliyorum. Robotlar sekmesine tıkladığımda artık Pino ile ilgili bütün kodlarımın geldiğini görebilirim. Ben farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım. Bu nedenle uzantılar menüsüne gidip diğer uzantıları kaldırıyorum. Şimdi kartlar menüsüyle devam edelim. Arduino Uno seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Uno seçili, devam edebilirim. Bağlam menüsüne geldim. Seri port diyorum ve seri porttan COM değerimi seçeceğim. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7, COM8 gibi değerler alabilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM görebilirsiniz. Bu durum tamamen Pino kontrol kartının USB kabloyla bağlandığı bilgisayardaki USB portuyla alakalı. Doğru COM'u bularak seçim yapmanız lazım. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme yeşil oldu. Bağlantım tamam. Şimdi son olarak bağlam menüsüne tekrar geliyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Emblock programıyla Pino kartımın haberleşmesini sağlıyor. Pino kontrol kartının içerisinde öncesinden yüklediğiniz kodlar varsa bu kodları siliyor ve kartımızı sıfırlıyor. Siz bu işlemi programı açtığınızda bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra diyelim ki bağlantıları doğru yaptınız, kodlarını doğru yazdınız ama hala bazı problemlerle karşılaşıyorsunuz. İşte bu durumda da aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Ben bunları anlatırken yükleme çoktan bitmiş zaten. Yükleme bitti uyarısındaki kapat butonuna tıklayarak kapatabiliyorum. Şimdi öncelikle kullanacağım sensör ve modülümün kodlarını alacağım robotlar sekmesinde. İlk iş su seviye sensörümün verdiği değerleri görebilmek için oradan bir değer okuması yapmak. Robotlar sekmesindeyim. Su seviye değer oku kodunu alıyorum. Hangi kapıya bağladıysam ilk olarak o kapının seçimini yapmam gerekiyor. 8 numaralı kapıdaymışım. Buraya küçük okuna tıklayarak Pino 8 olarak değiştiriyorum. Kukla üzerinden bir değer okuması yapalım. Zaten değer okuma yapmasını artık biliyorsunuz ama bir tekrar etmiş olalım. Hem de sensörümüzün doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakarız. Görünüm sekmesine geldik. Merhaba de kodunu aldım. İçerisine su seviye değer oku kodunu yerleştirdim.
Kontrol sekmesine geldim ve sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Sürekli sensörden değer okumak istediğim için hemen olaylardan da kendime bir adet olay seçiyorum. Yeşil bayrak olayını aldım. Yeşil bayrağı tıkladım. Şu an 0 gösteriyor. Şöyle bir bardak su aldım yanıma. Evet. Bardağın içerisindeki suya soktuğumda değerin değiştiğini görebiliyorum. Ne kadar çok ıslandıysa değerim o kadar yükseliyor. Tamam. Şöyle bıraktım. Şimdi buzzer'ımı çalıştırmak istiyorum. Robotlar sekmesine geldim. Buzzer ses çıkar kodunu aldım. Şurayı şöyle küçülteceğim. 1 numaralı kapıda. O yüzden bir değişiklik yapmıyorum. Notasını değiştirebilirim. Şöyle G4 notasını seçtim. Üzerine çift tıklıyorum. Evet, böyle bir ses çıkıyor. Harika. Buradaki yarım saniye seçeneğini değiştirebiliyoruz. Sustur yapabiliyoruz. 1 saniye boyunca yapabiliyoruz. Çeyrek saniye boyunca. Şöyle 1 saniye yapalım. Evet, bu böyle daha uzun oldu. Şimdi hemen projenin algoritmasını kurmak istiyorum. Su seviye sensörüm ıslandığında buzzer'ımdan ses çıksın. Çünkü atış poligonuna su seviye sensörünü isabet alarak bir su tabancası ve atış yapacağım. Su seviye sensörüm her ıslandığında buzzer'ım bana bir uyarı versin. Doğru atış yaptığımı buradan anlayabileyim. Eğer su seviye sensörümün değeri 200'lerden büyükse buzzer'ım çalsın. 200'den küçükse buzzer'ım sussun. Hatta bunu 200-300'de yapabilirim. 200 yapalım, daha kolay olsun. Siz daha zor yapmak istiyorsanız, daha fazla ıslatmak istiyorsanız tabii ki değeri arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin oyununuza göre değişir. Kontrol sekmesine geldim. Eğer ise kodunu alıyorum. Bir karşılaştırma yapacağım için işlemler sekmesinden küçüktür değil büyüktür operatörüyle başlayalım. Büyüktür operatörünü aldım. Su seviye sensörünün kopyasını çıkartıyorum buradaki kodun. Su seviyeden gelen değer 200'den büyükse buzzer'ımdan ses çıksın. Ama eğer bunun için tekrar kontrole geldim. Su seviye sensöründen gelen değer 200'den küçükse buzzer'ım sussun. Hemen işlemlerden bu sefer küçüktürü aldım. Su seviye sensörümden kopya çıkardım. Buraya da bu sefer 200 yazıyorum. Buzzer'ımı susturacağım. Robotlara geldim. Buradan buzzer durumunu değiştir diyerek de sustur diyebilirsiniz. Düşük yapalım. Şöyle. Evet. İç içe yerleştirdim. Alt alta yerleştirdim. Dışına bir sürekli tekrarla gerekiyor. Evet. Buna da hemen bir olay bağlayalım. Yeşil bayrak alalım buna da. Şimdi şöyle çalıştırıyorum. Şu an 200'den düşük bir değerde olduğu için 117'li bir değer gösteriyor. Buzzer'ım çalmıyor. Evet. Islandığında çaldı. Şöyle kurutalım. Tekrar ıslatalım. Şöyle tekrar kuruttuğumda buzzer'ımın tekrar sustuğunu görebiliyorum. Kodlarım doğru bir şekilde çalışıyor. Artık kartımın içerisinde kodlarımı yükleyebilirim. Durdurdum. Hemen şu üzerindeki yeşil bayrağı siliyorum. Çünkü karta yükleme yapacağım. Değer okumayı da bilgisayar ekranından yapmıştım. Bunu da karta atamayacağım için bunu da siliyorum. Robotlar sekmesine geldim. Şurayı şöyle küçülteyim, daha rahat görelim. Pino program kodunu alıp en yukarıya yerleştiriyorum. Pino program koduna sağ tıkladım. Arduino'ya yükle dedim. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıklıyorum. Kodlar Pino'ma yüklenmeye başlıyor. Ben de bu sırada
Pil şapkam ile pilimin bağlantısını yapayım. Şöyle büyük taraf küçük kısma, küçük kısım büyük kısma gelecek şekilde pilimi taktım. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat diyorum. Şimdi artık bilgisayardan bağımsız çalıştırabilirim. Pil ile çalıştıracağım. Buradaki güç girişinden pilimi takıp on-off kısmını on'a getirmem gerekiyor. Ben video öncesinde bir su poligonu hazırlamıştım, tasarlamıştım. Hemen onu almak istiyorum. Şöyle bir su poligonu tasarladım. Şu kısma su seviye sensörünü sabitlemiştim. Tekrar sökmek istemediğim için bunun üzerinde bıraktım. Zaten kodlar yazılı. Direkt kablosunu çıkartıp bu arkadan takacağım. Evet. Buzzer'ımı da şuraya bir yere sabitlemem gerekiyor. Şöyle pino kontrol kartımı da bu şekilde sabitleyeceğim. Silikon tabancamı alıyorum. Şöyle şuralarına biraz silikon sıktım. Kurumasını bekleyeceğim. Silikon tabancasını kullanırken lütfen bir büyüğünüzden yardım isteyin. Şöyle pino kontrol kartımı da kenarlarından hafifçe silikonluyorum. Şimdi kurumasını bekleyelim. Aksi takdirde düşer. Şöyle pilimi de sabitleyeceğim. Şöyle önce takalım. Güç girişinden. Sonra şöyle sabitledik. Evet, ben bu tasarımı ahşap plakalarla oluşturdum gövdesini. Şöyle silikonlayarak ahşap plakalarla gövde oluşturdum. Yuvarlaklar keserek yuvarlak karton ve evalardan şöyle göstereyim. Böyle bir tasarım yaptım. Su seviye sensörünü de tam orta noktaya yerleştirdim. Evet. On-off kısmından açıyorum. Şimdi su seviye sensörümün ıslatılması gerekiyor. Bunun için Murat hocamdan destek alayım. Hocam iyi nişancı mısınız? Deneyelim mi? Evet, ıslandı galiba. Evet, buzzer'ım çalıyor. 1 saniye boyunca çaldı. Evet, şimdi burayı biraz kurutmam gerekiyor. Tam kurutamadığım için. Evet. Orası kuruduğunda su sıcak. Evet, bu şekilde nişan alarak hedefi vurmaya çalışacağız. Buzzer'dan da sesli uyarı gelecek. Projemiz bu şekilde. Sizler de kendi atış poligonunuzu oluşturup kodlayabilirsiniz. Hatta bu projenizin videosunu çekerek sosyal medyadan bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.